Steve Jobs tam adıyla Steve Paul Jobs 24 Şubat 1955'te San Francisco, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Gerçek annesi olan Amerikalı Anne Carol Simpson ve babası Suriyeli Abdülfattah John Mandeli daha bebek olan Jobs'a isim bile koymadan onu Clara ve Paul Jobs adlı bir çifte evlatlık olarak verdiler. Steve evlatlık olarak verildikten kısa süre sonra evlenen biyolojik ailesinin, Mona Simpson adında bir çocuğu daha oldu. Steve 27 yaşına girene dek biyolojik ailesine dair hiçbir bilgiye ulaşmayı başaramadı. Steve, Clara ve Paul Jobs tarafından evlat edinilerek Steve Paul Jobs adını aldı. Evlatlık verildiği aile maddi olarak iyi durumda olmasa da ona ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Clara muhasebeciydi ve Paul sahil güvenlik emeklisi bir makinistti. Aile Mountain View, Kaliforniya'da, daha sonra Silikon Vadisi olarak anılacak olan bölgede yaşıyordu. Steve, çocukluğunda babası ile birlikte evlerinin garajında elektronik aletler üzerinde çalışırdı. Paul oğluna elektronik aletleri söküp yeniden birleştirmeyi öğretti. Bu hobi çocuk yaştaki Jobs'a güven, azim ve mekanik beceri aşıladı. Bir keresinde babasının her şeyi yapabildiğini ve bu sebeple ona hayranlık duyduğunu söylemişti. Jobs ilkokulda tam bir haylazdı ve çok sıkılıyordu. Öyle ki, 4. sınıf öğretmeni ona ders çalışması için rüşvet veriyordu. Fakat Jobs'un sınavları o kadar iyiydi ki okul idarecileri onu doğrudan liseye geçirmeyi teklif ettiler fakat ailesi bunu kabul etmedi. Birkaç yıl sonra Homestead Lisesi'nde okurken ileride ortağı olacak kişi Steve Wozniak ile tanıştı. Tanıştıklarında Wozniak 21, Jobs ise 16 yaşındaydı. Steve Wozniak o sırada Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'ne gidiyordu. Wozniak, 2007'de PC World'e verdiği bir röportajında nasıl bu denli iyi anlaştıklarından bahsederken, "İkimiz de elektroniği ve dijital çipleri birleştirmeyi seviyorduk," diyor ve ekliyor, "O zamanlarda çipin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve onunla neler yapılabildiğini bilen çok az kişi vardı. Ben birçok bilgisayar tasarlamıştım, yani elektronik ve bilgisayar tasarım konusunda, ondan bir adım öndeydim ama yine de ortak ilgi alanlarımız vardı. İkimizin de hayata karşı oldukça bağımsız bir tavrı vardı." Liseyi bitiren Jobs, Portland'daki Red College'e kabul edildi, emekçi ailesinin birikimleri Jobs'un okul parasını karşılayamıyordu. 6 ay sonra Steve buna değmeyeceğini düşündü ve okulu bırakma kararı aldı. Sonraki 18 ay boyunca sadece ilgisini çeken yaratıcı derslere girdi. Steve ekonomik açıdan zor durumdaydı. Arkadaşlarının yurt odalarında yerde yatarak, yemek parası için boş kola şişeleri toplayıp geri dönüşüme götürerek kendine yiyecek alıyor ve haftada bir bölgedeki Hare Krishna tapınağında bedava yemek için 7 kilometre yol yürüyordu. Steve, o günlerde RED'de aldığı dersler arasında bulunan kaligrafi için ileride şunu diyecekti: "O derse kaçak olarak girmeseydim bugün Mac'teki o farklı font tasarımı olmazdı." 1974'te Kaliforniya'ya geri dönen Steve, Wozniak ile birlikte ev yapımı bilgisayar kulübü toplantılarına katılmaya başladı. O sıralar aklına koyduğu Hindistan gezisi için para biriktirmek amacıyla Atari'de oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra şirketten ayrılarak ruhani aydınlanmayı keşfetmek üzere Hindistan'a gitti. Hindistan'a yapılan uzun bir seyahatin ardından Atari'de eski işine geri dönen Jobs, Breakout adlı oyun için bir devre kartı yapmakla görevlendirildi. Devre kartı konusunda pek bilgisi olmayan Jobs, arkadaşı Wozniak'la anlaşarak işi ona yaptırması karşılığında alınacak paranın yarısını önerdi. Wozniak, herkesi şaşırtarak karttaki devre sayısını %50 oranında azaltmayı başardı. Steve, daha sonra Wozniak'a Atari'den iş karşılığında $700 aldığını söyleyerek $350 ödedi. Halbuki aldığı para $5000'dı. Takvimler 1 Nisan 1976 yılını gösterdiğinde, Jobs henüz 21 yaşındayken arkadaşı Wozniak ile birlikte Jobs'un garajında Apple 1 adını verdikleri ev bilgisayarını toplamaya başladı. Jobs ve Wozniak, aralarına Ronald Wayne'i de alarak Apple adlı firmayı kurdu. Bu girişimiyle birlikte Steve Jobs'un adının tüm dünyada anılmasını sağlayan Apple serüveni de başlamış oldu. Apple 1, ilk kez Personal Computing Festival'da sergilendi. Şirkete girişim sermayesi sağlamak amacıyla Steve minibüsünü satarken Wozniak ise çok sevdiği bilimsel hesap makinesini sattı. Wozniak bir dizi kullanıcı dostu kişisel bilgisayar geliştirmeyi düşündü, Jobs ise pazarlamadan sorumluydu. Apple başlangıçta bilgisayarların tanesini $666'dan piyasaya sürdü. Şirketin asıl patlaması 1977 yılında oldu. Bilgisayar piyasasında isimlerinin duyulmasını sağlayan Apple II piyasaya sürüldü ve 2 milyon adet satış yaparak güzel bir başarı kazandı.
1980 yılında Apple, topladığı 110 milyon dolar ile o güne kadarki en yüksek halka arzlardan birini gerçekleştirdi ve 1982 yılında şirketin geliri 1 milyar dolara kadar yükseldi. Steve, 1983'te Pepsi Cola yöneticisi, John Sculley'i CEO olarak transfer etti. Jobs'un Sculley'i ikna etmek için, hayatının sonuna kadar şekerli su mu satmak istiyorsun, yoksa benimle gelip dünyayı değiştirmek mi, diye sorduğu rivayet edilir. 1983'te Apple Lisa piyasaya sürüldü. Apple o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 500 şirketinden biriydi. Apple Lisa teknolojik açıdan oldukça iyiydi fakat ticari olarak bekleneni vermemişti. Bir sonraki yıl 1984'te Macintosh üretildi. Mac'in tasarımına Wes Raskin başlamış, gerisi Jobs tarafından tamamlanmıştı. Macintosh, dünyada grafik arayüz kullanan ilk kişisel bilgisayardı. Mac satışların 1984'ün sonlarına doğru düşüş yaşaması ve hedeflerin tutturulamaması, Jobs ile CEO Scaglia'nın arasını açtı. Şirketin yöneticileri Jobs'u yavaş yavaş devre dışı bırakmaya başladılar. Şirketin kurucu ortaklarından olan Jobs resmi bir ünvanı olmamasının yanı sıra, daha önemsiz pozisyonlara doğru itildi ve bunun sonucu olarak Jobs 1985'te Apple terk ederek, Next adlı yeni bir yazılım donanım şirketi kurdu. Cube, Jobs tarafından sadece kişisel değil, kişiler arası bir çalışma istasyonu olarak tanımlanmıştı. Cihaz magnezyum kasasıyla da Jobs'un dış tasarıma verdiği önemi gösteriyordu. Luma, IBM ile işbirliğine gitti. Sonraki sene Steve, George Lucas'tan daha sonra adı değiştirilerek Pixar Animasyon Stüdyosu olan bir animasyon şirketi satın aldı. Jobs aynı yıl, biyolojik anne babasıyla kız kardeşinin kimler olduğunu öğrendi. Özel yaşamı konusunda hassas davranan Steve Jobs, çok nadiren ailesiyle ilgili bilgi verirdi. Bilinenlere göre, Jobs 23 yaşındayken kız arkadaşı Christian Brennan'dan, Lisa adlı bir kızı oldu. Dava açarak kısırlığı nedeniyle Lisa'nın babası olamayacağını iddia ettiği dedikodular arasında olsa da, Steve kızını kabul etti ama Brennan ile evlenmedi. 1990'larda Jobs, Stanford Meslek Okulu'nda Laurene Powell ile tanıştı. Powell burada MBA öğrencisiydi. 18 Mart 1991 yılında evlendiler. Bu evlilikten de Erin Siena, Eve ve Red adında 3 çocuğu oldu. 1993'ün ilk çeyreğinde Apple 188 milyon dolar zarar açıkladı. Michael Spindler, CEO görevini Sculley'den devraldı. Microsoft kullanımı önceki modellere göre daha kolay olan Windows 95'i piyasaya sürdüğünde Apple rekabette iyice zorlanmaya başladı. Bunun yanında parça sıkıntısı çekiyordu ve müşterilerin ne istediğini tahmin etmekte zorlanıyordu. Çözümü, Jobs'un şirketi Next'i 429 milyon dolara satın almakta ve onların geliştirdiği yazılımları kullanmakta buldular. 1996'da Jobs, Apple'a danışman olarak geri döndü. CEO yine değişti, Gil Amelio göreve geldi. Bir sonraki yıl Jobs Apple'ın geçici olarak CEO görevini üstlendi. Apple'ın yönetimini ele aldığında şirketin kişisel bilgisayar pazarındaki payı her geçen gün düşüyordu. İlk işi tutamadığı projelerden kurtulmak oldu. Bir sene sonra lanse edilen renkli iMac masaüstü bilgisayarlar piyasada devrim yaratmakla kalmadı, Apple'a kaybettiği gücü geri kazandırmaya başladı. 2000 yılında ünvanının başındaki "geçici" kelimesi kaldırıldı ve Jobs yine Apple'ın CEO'su oldu. 2001 yılında Steve, müzik piyasasının kökten değiştiren kişisel dijital müzik çalar iPod'u tanıttı. iPod'ları 2002'de Windows uyumlu hale getiren Apple, ertesi yıl bugün bile en büyük müzik ve film satış mağazaları arasında ilk sıralar iTunes müzik mağazasını açtı. Power Mac G5'in duyurulduğu 2003'te Jobs'ta nöroendokrin tümör tespit edildi, bu tümör nadir görülen ama ameliyatla alınabilecek cinstendi. Steve, acilen ameliyat olmayı tercih etmek yerine pesko-vejeteryan bir diyet uyguladı ve doğuya özgü alternatif tedavi seçeneklerine yöneldi. Jobs 9 ay boyunca ameliyat olmayı erteledi ve bu durum Apple'ın yönetim kurulunu tedirgin ediyordu. Yöneticiler, eğer CEO'nun hasta olduğu haberi yayılırsa hisse sahiplerinin hisselerini çekme ihtimalinden korkuyordu. Fakat neticede Jobs'un gizlilik ilkesi, hissedarların durumu öğrenme ihtimalini ağır bastı. 2004'te başarılı bir operasyon ile pankreas tümörü alındı. Pixar, 24 Ocak 2006'da Disney tarafından 7,4 milyar dolara satın alındı. Jobs %7'lik hisseyle Pixar'daki en büyük kişisel hissedar oldu. Apple piyasaya yeni ürün sürer sürmez, rakipleri onunla kıyaslanabilir nitelikte bir ürün yaratmak üzere çırpınıyordu.
Mobil telefon işine girme kararı alan Apple, farklı ve kullanışlı arayüzüyle akıllı telefon pazarında büyük değişimlere öncülük eden ilk iPhone'u 9 Ocak 2007'de tanıttı. iPhone cep telefonlarına bakış açımızı değiştirdi. 2008'de lanse edilen MacBook Air hafifliği ve hızıyla herkesin hayranlığını kazandı. Sunum sırasında bilgisayarın inceliği anlatmak için zarftan çıkarmış olması ise, Jobs'u eğitimlerinin vazgeçilmez kahramanı yaptı. 2009'un başında sağlık nedenleriyle 6 ay izin alan Steve, karaciğer nakli ameliyatı geçirdi. Steve, 2010 senesinde yine sahneye çıkarak, kişisel bilgisayar dünyasında büyük bir devrim kabul edilen iPad'i tanıttı. 90'lı yılların ortasında iflasın eşiğinden dönen Apple'ı Ağustos 2011'de dünyanın en değerli şirketi unvanına kavuşturan Steve Jobs, son 7 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Jobs'un aşırı kilo kaybettiğini fark etmemek mümkün değildi. Eylül'de katıldığı Apple organizasyonunda halsizliği gözlerden kaçmadı. 2011'in başında tekrar izne çıkan Jobs, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda günlük işleri bırakacağını ancak hala CEO olduğunu ve önemli kararları kendisinin vereceğini açıkladı. Hastalığı gitgide ağırlaşan Jobs 24 Ağustos 2011'de istifa etmek zorunda kaldı ve görevi Tim Cook'a devretti. iPhone 4S tanıtımından bir gün sonra 5 Ekim 2011'de Apple Inc., Steve Jobs'un hayatını kaybettiğini ilan etti. Neredeyse 10 yıl boyunca verdiği mücadelenin sonunda Steve Jobs, Palo Alto'da pankreas kanserine yenik düştü. 56 yaşında hayatını kaybeden ve ardında 4 çocuk ve onu çok seven bir eş bırakan Steve Jobs şöyle derdi: "Eğer her gününü son gününmüş gibi yaşarsan bir gün mutlaka haklı çıkarsın."